Güzel bir günden herkese merhaba. Ben Figen Ararat. Bugün örgülerde hayatınızı kolaylaştıracağını umduğum harika bir püf noktasıyla karşınızdayım. Örgüleri güzelce örüyoruz. Özellikle mesela haroşo ve düz örgü. Bu iki modeli öğrendiğiniz zaman her şeyi örebilirsiniz. Benim de çok hoşuma giden modellerdir bu. Özellikle de haroşo. Yeni örgüye başlayanlar da haroşo örgü modelini ilk olarak onu öğrenirler ve onu çok severler. Çünkü çok kolaydır dediğim gibi. Ama iş birleştirmeye geldiğinde, mesela bir bere ördünüz veya da bir patik ördünüz, birleştirmeye geldiğinizde, böyle diktiğinizde o dikiş izi gerçekten çok kötü olabiliyor. Ördüğünüz bir şeyi böyle mahvedebiliyor bence. Ama şimdi size izsiz bir şekilde haroşoyu birleştirmeyi göstereceğim size ve böylece tüm örgüleriniz usta ellerden çıkmış gibi olacak. Hazır mısınız? Hadi yapımına başlayalım. İki parça haroşo örgüm var. Bunları hangi iple ördüm? Nako Baby Hoş Geldin Soft'la ördüm. %100 doğal bir ip, %60 bambu, %40 polyamid. Aynen böyle bebişinizin teni, cildi gibi yumuşacık, o kadar güzel ki, çok da güzel renkleri var. Neden ben bu iple ördüm? Genelde çünkü bebişlerimize, anne adayları böyle yeni örgüye başlamış oluyorlar ve haroşo örüyorlar ama birleştirmesi düzgün olsun diye. Belki onlar bu ipi kullanırlar diye bunu da göstermiş oldum. Çok güzel bir renk. Renk kodunu da size söyleyeyim, 11217. Şimdi işimize iki parçanın ucunu birbirine sabitleyerek başlıyoruz. Şöyle ipimi bir parçanın ucunu birleştiriyorum. Diğer parçayı da şöyle alıyorum ve ikisini sabitliyorum birbirine. Parçaları örerken hiç düzgün kenar yapmaya uğraşmadım. Dümdüz ördüm. Bunun nedenini de biraz sonra size anlatacağım. Bu işsiz dikişte çok daha işe yarıyor. Şimdi haroşo örgüler nasıl oluşuyor? Bakın, dalgalı bir model. Görüyor musunuz? Bir alt, bir üst, bir alt, bir üst. Şimdi biz bu dalgayı bozmamak için aynı dalgayı oluşturacağız. Nasıl yapacağız? En kenardaki, en üstteki ipliği, böyle ilmeği alıyorum. Bakın, onun altından iğnemi geçiriyorum. Şöyle. Diğer taraftaki de yine en uçtaki, en üstteki dalganın en üst kısmındaki ilmeği şöyle alıyorum, altından iğnemi geçiriyorum. Böylece ne olmuş oldu? Benim geçirdiğim ipte alt kısmı oluşturmuş oldu ve dalga bozulmadı. Şimdi üste geçeceğim. Çok daha net göreceksiniz. Yine şuradaki en uçtaki, en yukarıdaki dalganın altından geçiriyorum. Diğer tarafta yine bakın, dalganın en ucu en üstteki ilmeğe geçiriyorum. Böylece dalga hiç bozulmadan geçti. Bakın. Görüyor musunuz dalgayı? Şimdi yine bir yukarı gidiyorum. En uçtaki, en üstteki dalganın altından geçiriyorum. Diğer taraftaki yine en üsttekini alıyorum. Bakın, en uçtaki ilmek olmuş oluyor aslında. Şöyle bakın, şöyle hafif de çektirince dalga oluşuyor. Bakın, gittikçe daha belirgin bir şekilde, daha düzgün bir şekilde görebiliyorsunuz. Arkasını da göstermek istiyorum. Hiçbir potluk yok. Bakın, hiçbir iz yok. Bu da mesela bir patik yaptınız. Topuğunuzu hiç acıtmayacak, tabanınızı hiç acıtmayacak demek oluyor. Burada hiç iz olmaması için kenarlara düzgün örgü yapmadım. En uçtan alabiliyorum böylece. Bakın, sadece şu en uçtaki ilmekleri alıyorum. Ve böylece dalgayı oluşturmuş oluyorum. Sonuna kadar hep aynı şekilde dikeceğim. Çok eğlenceli ve dikişi de çok kolay. Bakın, şöyle çektiriyorum. Hop, dalgalar oluşuyor. Bakın, çok güzel bir şekilde dalgalar oluştu. Hiç iz görünmüyor. Bakın. Bu yöntemle hem önden hem arkadan çok düzgün bir dikiş yapmış oluyorsunuz. Ve sanki hepsini beraber örmüş gibi oluyoruz. Bu yüzden de bütün örgülerimiz harika görünüyor. Sadece en uçtaki, en tepedeki ilmeklerin altından iğne ile ipliği geçiriyorum. Tam karşısındakine de aynı şekilde yapıyorum.
ve dalgayı oluşturuyorum. İşte bu kadar basit. Arkasında da hiçbir potluk yok, hiçbir iz yok. Ön tarafta da aynı. İşte gördüğünüz gibi ufacık bir püf noktasıyla bundan sonra haroşa örgüleriniz harika bir şekilde işsiz ve muntazam örgüler halinde ortaya çıkacak. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel örgü projelerinde ve püf noktalarında buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.